Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer patlıcanı seviyorsanız, kışında yemek istiyorsanız nefis bir patlıcan konservesi tarifiyle geldim. Buyurun yapımını görelim. Burada 5 kilo çekirdeksiz patlıcan var. 2 kilo suyun içine 1 yemek kaşığı kadar tuz, küçük bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Patlıcanları gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Tuzlu suya üzüm sirkesi eklememin sebebi patlıcanları kızartacağım. Çok az yağ çekecek bu şekilde. Özellikle patlıcanlar taze ve çekirdeksiz olursa çok daha lezzetli olur. Evet, patlıcanları hazırladık. Güzelce şimdi acı suyunu bırakması için tuzlu suda bekleteceğim. Bakınız yavaş yavaş suyu kararmaya başladı. Bu esnada ben 3 kilo domatesin kabuklarını soydum. Gösterdiğim şekilde yemeklik olarak doğruyorum. Evet, domateslerimiz hazır. Şimdi burada yarım kilo kadar biber var. Bir tanesini kapya biber kullanıyorum. Güzelce yıkadım. Suları süzüldü. Çekirdeklerini çıkaralım. Daha sonra yemeklik olarak doğrayalım. Yeşil biberlerimizi de yine aynı şekilde çekirdeklerini çıkarıyoruz ve yemeklik olarak doğruyoruz. İsterseniz daha iri de doğrayabilirsiniz. Evet, sebzelerimiz hazır. Şimdi patlıcanların sularını sıkalım. Mümkünse bir kağıt havlu bastırarak suyunu da kurutalım. Küçük ve derin bir tencerenin içine şöyle bir su bardağından biraz fazla, ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Mutlaka yağını iyice kızdıralım, böyle çok iyi kızsın ki patlıcanlar yağ çekmesin. Soğuk yağın içine bırakırsanız patlıcanları olan yağı çeker ve içi de çiğ kalır, pişmez. Mutlaka yağımızı çok güzel ısıtalım. Gördüğünüz gibi kısa süre içinde hemen patlıcanlarımız kızardı. Sirke kullandığım için de gördüğünüz gibi çok fazla bir yağ da çekmiyor. Bütün patlıcan kızartmalarınızın
tuzlu suyuna mutlaka üzüm sirkesi kullanmanızı öneririm. Çok iyi sonuç alırsınız. Evet, bütün patlıcanları gördüğünüz gibi kızarttım. Şöyle biraz yağ arttı. Tekrar yağ kullanmak istemediğim için yine aynı yağı soğutmadan geniş bir tencerenin içine süzerek aldım. Biberleri kızartmaya başlıyoruz. Yeşil biberlerin rengi döndükten sonra kırmızı biberi de ekleyerek güzelce soteliyoruz. Evet, biberler sotelendi. Domatesini ekledim. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu ekleyerek güzelce karıştırdım ve şöyle 1-2 taşım kaynamasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi kızartmış olduğum patlıcanları ekledim. Güzelce karıştıralım. Patlıcanları dağıtmayalım. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Şöyle 3-4 diş de sarımsağı dilerseniz ezip ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir aroma katıyor. Şöyle 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocağın altına kapatabilirsiniz. Ocağın altını kapatmadan önce de bir demet maydanozu küçük küçük doğradım ve ekledim. Bu arada kavanozların kapağını da kaynattım. Şişeleri de önceden kaynatmıştım. Görüntüyü görüyorsunuz. Kesinlikle 100 kavanozda yapsanız yetmez. Mutlaka denemenizi öneririm. Parmak yedirten bir lezzet ortaya çıktı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sıcak sıcak böyle kaynar kaynar kavanozlara doldurabilirsiniz. Eğer kavanozlamak istemiyorsanız da soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirip o şekilde de derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Elim yanmasın diye şöyle bir kasenin içine kavanozu yerleştirdikten sonra çok fazla doldurmadan ve bastırmadan kavanozlara dolduruyoruz. Kullanmış olduğum kavanozların ölçüsü 700 milimlik. Yani 1 litrelik değil. Şişelerinizi mutlaka atmayın. Bal kavanozlarınızı, pekmez kavanozlarınızı atmayın. Bu şekilde saklayın. Konserve yapımında çok güzel işinize yarar. Bu şekilde üzerindeki etiketleri söküp kavanozlarınızı tekrar kullanabilirsiniz. Evet, sonuncu kavanozu da dolduruyoruz. Bu ölçülerle tam 6 kavanoz konserve hazırladım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tadına da bakayım. Gerçekten muhteşem. Parmak yedirten bir lezzet ortaya çıktı. Şöyle bir peçete yardımıyla kavanozlarımızın etrafını güzelce siliyoruz. Daha sonra sıkı bir şekilde kapatacağız. Kapaklarını da güzelce kaynattım.
Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Kanalımda birçok kışlık salça, turşu, reçel tarifleri var. Bakabilirsiniz. Evet. Güzelce iki geri bir ileri şekilde kapaklarımızı kapatalım. Sıkı bir şekilde kapakları ters çevirmeyelim. Zaten çok kaynar olduğu için kapaklar içine çökecektir. Kışın afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.